Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda neler yaptım neler. Öncelikle hamsili ekmek yaptım. Köfteli bezeli yemeği yaptım. Ondan sonra turşu yaptım, lahana turşusu. Öncelikle mısır ekmeğini nasıl yaptığımı onunla devam edeceğim. Bugün mesaimi mutfakta geçirdim. Ramazan, güzel şeyler yapalım dedik. Öncelikle pırasalarımı yıkadım, ayıkladım, onu hazırladım ve şimdi doğruyorum. İnce ince doğruyorum. Bu geleneksel olarak gelen şekliyle değil, o imkanları zaten bulamam. Eskilerimiz farklı farklı yapıyorlardı. Her köydeki veya kasabadaki bile farklılıklar gösteriyor. Genelde beni bildiğim Rize yöresinde çok yaygın olarak yapılıyor. Yapılıyordu. Şimdi de yapılıyor tabii ki. Kışın hamsi sezonunda hamsileri saklayacak dondurucu veya farklı şeyler o dönemde olmadığı için tuzlayarak onu muhafaza ediyorlardı. Hamsileri tuzlayıp, ayıklayıp, temizleyip, yıkadıktan sonra onu turşu bastırır gibi tuzlayarak bastırırlardı. Bayağı fazla tuz kullanarak. Onu da ilkbaharda pek böyle sebzelerin her şeyin tam yetişmediği zamanlarda ne yapsak yani yiyecek bir şey sıkıntı olabiliyordu. O günün şartlarında hemen gidip bir şeyler alalım diyemiyorlardı tabii ki de. Bahçede falan yetişmediği bir zamanlarda tarlalarda kenarda köşede çıkan otlarla, otların tabii ki isimleri var, şu an benim aklıma gelmiyor. O otları toplayıp onunla beraber hamsiyle ekmek yapıp doyurucu bir şekilde ve keyifli, lezzetli bir şekilde yenecek şekilde hazırlıyorlardı. O dönem ne varsa o sebzeyi kullanırlardı bunu yaparlarken. O yüzden farklılıklar gösteriyor o zamanki şartlar imkanlarla, ama içine ne atılırsa atılsın benzer yöntemlerle yapıldığı zaman hamsili ekmek, mısır ekmeği çok güzel oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Deneyebilirsiniz. Sadece pırasa ile mısır ekmeği de pırasalı ekmekle yapıyorlar. Ben burada yine farklılık yaptım. Elimde şu an beyaz lahana var. O yüzden beyaz lahanayı kullanıyorum, ama siz özellikle pazıyı kullanırsanız daha iyi olur. Pazı veya işte sebze şeylerden yine değişik farklı şeyler kullanabilirsiniz. Ispanak da kullanabilirsiniz. Bu maksat içinde yeşillikler, farklı sebzelerin bulunmasıdır. Ben beyaz lahanayı kullanıyorum. Daha önce de yaptığım için tecrübem var. Kötü olacağını düşünmüyorum. Tecrübe ettiğim için önerebilirim. Çok fazla aşırıya kaçmadan bayağı orantıyı siz kendiniz ayarlarsınız. Bunu bir ölçü olarak veremeyeceğim. O yüzden küçük bir lahananın 4 yani 2 dilim falan kestim. O şekilde yapıyorum. Ya kaç gram gelebileceğini tahmin edemiyorum. Mutfakta da tartım olmadığı için mutfak terazisi yok. O yüzden o kadar da önemli değil. Biraz fazla atabilseniz, biraz eksik atabilseniz o kadar da lezzetinde değişiklik olmaz. Burada en çok etki eden lezzetine hamsi biraz bolca olursa daha iyi olur. Mısır unuyla tabii ki de. Bunları ince ince doğruyorum bu şekilde. Aslında bazı yöntemlerde bunlar hafif bir kavrularak yapılıyor. İçine normal soğan da kullanılıyor. Ben pırasanın soğan cinsinden olduğunu düşündüğüm için soğanı kullanmıyorum. Ve çığdan yapacağım ben. Ama siz hafiften yağdan geçirebilirsiniz. Ben bunu dondurucuya koymuştum öyle çığdan. Ve şu an oldukça sert bir şekilde onu kesiyorum. Bunu da lezzet verdiğini düşünüyorum. Bu pek atılmıyor.
Ama dediğim gibi ben kendi yöntemimle yapıyorum ve lezzeti hoşuma gittiği zaman devam ediyorum. Farklılıklar her zaman yapıyorum. Bunu da bir tane büyükçe biberin yarısı, yani bir tarafını kullanıyorum. Hem renk olması açısından, renkli gözükmesi açısından, hem lezzet bakımından güzel gidiyor. Bunu da doğradıktan sonra bunu da içine atıyorum. Domates kullanacağım. İsterseniz salça da kullanabilirsiniz. Veya kullanmaya da bilirsiniz. Bu o dönemde kullanılmayan bir şey. Ama ben kullanacağım. Daha güzel olacağını düşünüyorum. O yüzden soymak için bıçakla biraz bastırdım kenarlarını. Onu böyle kaldırdığımız zaman kendiliğinden soyulmuş oluyor. Fazla derinden gitmemiş oluyor. Zaten şimdi domatesler pek güzel değil. Ama yine de kullanmak istedim. Mevsiminde her şey daha da güzel. Ben konserve falan koymuştum. Domates konservesini, salçasını yaptım yazın. Var ama şu vardı zaten, dolapta almıştık. Yumuşamaya başladı, o yüzden kullanmak istedim. Doğradım. Oldukça yumuşadı zaten. Çürümedi ama yumuşak. O yüzden böyle yerlerde kullanıp değerlendirmek istedim. Domates ancak kahvaltıda yemek için alıyoruz. O da çok da lezzetli olmadığı için pek kullanmıyoruz. Bu domatesleri de ince ince kıydım. Siz nasıl kıyarsanız o şekilde, ama diri diri olmasın. Zaten pişince eriyecek. Hepsini birden karıştırdım. Domatesleri de üstüne koydum ama bu kap yeterli olmayacak. Diğer kapa aktarmam gerekecek. Çünkü bayağı attım. Şimdi mısır ununu yaklaşık 1 kilo kadar var. Bunun da kilosunu veremiyorum çünkü tartılmış değildi. Poşetten, Rize'den geldi bu mısır unu. Yengem getirdi. Teşekkür ederim yengeme. Hava yengem. Rize'den, Önder köyünden gelmiş. Bir yarım paket kadar kabartma tozu atıyorum. Ben yumuşak olmasını istediğim için kabartma tozunu atıyorum. Siz isterseniz atmayabilirsiniz ama atılırsa daha güzel oluyor. Bir tane de yumurta atıyorum olduğu gibi. Yumurtayı kırıyorum. Burada farklılıklar. Ben süt atıyorum. Bir bardak kadar süt atıyorum. Bunu daha fazla da yapabilirsiniz. Ondan sonra çok az bir şey buğday unu atıyorum, daha tutsun diye, böyle çok dağılmasın, ayrık ayrık olmasın diye. Ve sıvı yağ atıyorum. Sıvı yağ bir çay bardağı veya bir su bardağı kadar atabilirsiniz. Miktarlar dediğim gibi çok da şey değil. Evet, sebzeleri de attım içine. Öncelikle karıştıracağım. İkisi hepsi birbirine iyice karışması için daha büyük tabağa aktardım. Yeterli olmuyor bu. Bayağı fazla yapabildim. Kalan kısmını saklarım. Bir tavada pişmez bu. Fazla olur. Zaten aniden bitiremeyiz. Dolaba koyunca bir şey olmuyor ama yine de fazla pişirmiş o şekilde tutmayacağım. Kalan kısmını dondurucuya koyacağım. İyice karıştırıyoruz birbirine. Farklı farklı yerde kalmasın. Hepsi birbirine tamamen eşit olsun. Un dağılsın diye. Ondan sonra zaten ılık su atacağım. Ne sıcak ne de soğuk olsun. Su atacağım ve yoğuracağım. Oldukça yumuşak yollu yoğuracağım. Bu yoğurduktan sonra fırına 202 en yüksek dereceye açıp fırında pişirebilirsiniz. Kontrollü bir şekilde baka baka pişirdiğinden emin olunca çıkarabilirsiniz. Pul biberi atıyorum. Bolca nane atıyorum. Buradan nane, eğer yaş naneniz varsa yaş naneyi tavsiye ederim ama bende yoktu, onun için de çıkmadım. Karabiber, kimyon atıyorum ben. Bunlar yine tercihe bağlı. İçinde bir lezzet olsun diye çok fazla atmıyorum. Belirgin bir koku vermeyecek kadar belli miktarda suyu atıyorum biraz yumuşasın diye. Sonra tamamen gerektiği kadar atacağım. Önce biraz yoğuracağım.
Bu şekilde iyice tamamen karıştıracağız ve birbirine böyle biraz çekecek bir kalıp alanı oluşturacak. Yoğuruyoruz. İyice yoğurmak lazım. Yani burada yoğurma işi de gerekiyor. İşte elle de yoğurabilirsiniz. Ya mısır unudur diye elle de yoğrulabilir. Hamur, normal hamur nasıl yapılıyorsa o şekilde, ama elle ihtiyaç duymayabilirsiniz. İyice karıştıra karıştıra, buradaki maksat iyice karışıp tam ayarda kıvamında olmasıdır. Çok sulu da olmayacak. O zaman tavada pişireceğim için çok sulu olunca pişmesi biraz sorun olabilir. Çok katı olursa da lezzeti güzel olmaz. Biraz farklı olur. Bu şekilde güzelce yoğuruyorum. Bu daha önceden hazırladığım, işte kılçıklarını ayıkladığım yaklaşık yarım kilo kadar var. Hatta daha fazla, bu kadar vardı. Ben buzluğa atmıştım. O yüzden o kadar kullanıyorum. Daha çok atabilirsiniz. Ne kadar atarsanız o kadar daha lezzetli olur. Benim tercihim hamsi ağırlıklı olması. Daha güzel, lezzetli oluyor. Ona, ama hani tercihler yine değişebilir. Siz farklı atabilirsiniz. Şöyle tavaya koyacağım ben. Ocakta pişireceğim. Döküm tava, yapışmıyor, yanmıyor. Çok güzel pişiriyor. Mısır ekmeğine de çok uygun oluyor bu tavalar. Buraya koyacağım ve iyice ayarladıktan sonra tamamen ocağın üstüne koyacağım. Önce yüksek ateşle pişireceğim. Çok ısınana kadar. Aslında tava, ısıtılmış tavaya koymak daha güzel. Hatta üstüne kapatacağınız tepsiyi de ısıtabilirsiniz. Tepsiyi ısıtın. Tavayı da ısıtın. Olduğu gibi ısıtılmış fırın gibi olmuş olur. O şekilde daha güzel pişer ve daha da güzel olacağını düşünüyorum, ama ben şu an öyle yapmadım. Tava soğuk, yağ koydum, zaten yapışmıyor ama yine de yağ koydum ve iyice bastıra bastıra tam ayar yapıyorum. Her tarafı aynı şekilde olsun, ne kalın ne ince, pıtırlaşmasın. Üstü de ona göre güzel görünecek. Tam sonra çevirdiğimiz zaman yere, tavaya temas edeceği yer düz olmazsa bazı yerleri yanarken bazı yerleri de çiğ kalma ihtimali olabilir. Çok hızlı bir şekilde pişirmeyeceğim. Yavaş yavaş, dediğim gibi önce bir yüksek ateş vereceğim ama sonra düşüreceğim ateşini. Yavaş yavaş pişecek. Yavaş yavaş piştiği zaman tamamen içine kadar güzelce pişmiş oluyor. Tavada olur mu demeyin. Tavada mısır ekmeğini de yapıyorum. Daha önceki videolarda bulabilirsiniz. Belki bırakırım yan taraftan, sağ üst köşede görebilirsiniz. Yerleştirirsem ya da açıklamaya da link bırakabilirim. Mısır ekmeği, tavada mısır ekmeği nasıl yaptığımı ve ne kadar güzel olduğunu gösteririm. Onu koydum ocağa, yüksek derecede açtım ve diğer kalan kısmını dondurucuya koymak için böyle şeffaf kaplar oluyor. Bu şeffaf kaplara koyuyorum. İsterseniz bunu poşete de koyabilirsiniz veya işte kullandığımız klasik herkesin kullandığı dondurma kapları veya işte saklama kaplarına da koyabilirsiniz. Dondurucuya konacak bir şey olması gerekiyor. Cam olmaması gerekiyor. Cam olursa dondurucuda kırılıyor. Başka her türlü şekilde koyabilirsiniz. Ben bu şekilde koydum ve bunu dondurucuya kaldıracağım. Canım istediği zaman bir farklı zamanda kullanacağım. Bu ne kadar uzun ömürlü tutulabiliyor o konuda bilgim yok, ama birkaç ay, bir ay, 2 ay falan tutulursa hiç tadını bozacağını düşünmüyorum. O yüzden ben zaten yakın zamanda bunu yapacağım tekrardan. Şimdi bezelye yemeği yapacağım. Bezelye yemeği için bu bezelyeleri zamanında, bezelyenin çok olduğu zamanda dondurucuya koymuştum. Şimdi kış ayındayız. Yani kış değil, bahar çıkmak üzere gerçi de değişiklik olsun, farklılık olsun diye Ramazan'da sürekli benzer şeyler yemeyelim, biraz da bezelye yiyelim diye o bezelye yemeğini yapacağım. Bezelye yemeğini önce
Bezelyesini haşlıyorum. Bezelyeyi haşladıktan sonra yemek kısmına geçeceğim. Şöyle tavaya koydum. Alt tarafı pişti, üstü de kurudu. Cıvık yumuşak halde durmuyor. Dokunduğumuzda elimize yapışmıyor, değmiyor. Ondan sonra şimdi ben çeviriyorum üstü piştiği için. Bu şekilde tepsiyle zaten kapattım kapağını. Büyük tava olduğu için ona göre kapak bulamadım. Bu tepsiyle çeviriyorum. Alt tarafına tekrar böyle kaydırarak tavanın içine koyuyorum. Üst tarafını da pişirmiş olacağım bu şekilde. Dediğim gibi önce yüksek ateş verdiğim için biraz kızarmıştı. Ondan sonra tekrar alt tarafı da pişmesi için, ama alt tarafı pişerken alçak düşük ayarda ateş veriyorum. Şimdi bezelye için daha önceden hazırladığım köftelerden şöyle doğrayacağım. Aslında bunları yuvarlayıp yuvalama şeklinde dondurucuya koyuyordum ama bu sefer koymamışım. Daha önceden koyduğum köfteler, yaptığım köftelerden şimdi yuvarlayıp bezelyede kullanacağım. Bu dondurucudan çıkardım. Biraz gevşemişti zaten. O şekilde bu köfteleri kullanacağım. Bu köftenin tarifini de daha önce yayınladım. Çok zaman olmadı. Yayınlamadımsa da yakında yayınlarım. Daha önceden yapılmış videolar var. Köfte birkaç kere bu köfte tarifini vermiştim zaten. Birkaç çeşit yapıyorum. Ben genellikle daha çok olsun, daha bereketli olsun diye. Sağlık açısından o konuyu bilmiyorum. Bazen eleştiriler alıyorum ama köfte tavuk kıymayla dana kıymayı karıştırarak yaptım köfteyi. 1'e 2 oranında. Şimdi soğanı kesiyoruz. Soğan yemeğe kullanacağım için çok fazla yemek olmadığından yarımını kullanacağım. Köftede de soğan var zaten. O yüzden fazla bir soğan kullanmıyorum. Soğanlar da çok pahalı zaten. Aşırı pahalandı. Hiç bu kadar pahalanmamıştı. O yüzden yani pahalı diye de yemeğe göre az olduğu için o kadar yeterli. O yüzden yarım soğanı kullanıyorum. Orta boy soğanda yarısını kullanıyorum. Ve soğanı yemeklik olarak doğradım. Çok ince ince doğramadım. Köfteleri de koydum. Ve aslında köfteleri yağda kızartıp buraya atsam daha güzel olacaktı ama biraz sanki çelik ve tuttu köfteler. Soğanları da attım. Kavuruyorum burada. Ondan sonra bezelyeyi atıyorum. Biraz daha bezelye varken de kavuruyorum. Çok fazla değil. Az bir şey. Çok yakmıyor. Salçayı koyuyorum. Salça daha çok seviliyor bizimde yemekler. Salça atılmasa da olabilir ama salçalı daha güzel oluyor. Patatesleri de atıyorum ve patateslerle beraber de biraz kavurduktan sonra tuzunu atıyorum. Diğer baharatlar da her zaman çoğu yemeklerde kullanıyorum. Karabiber, kekik, kimyon kullanıyorum. Biraz da acı biber atabilirim, pul biberi. Yemekte tabaklarına atıyorlar zaten. Belki de fazla kaynatılmış olan suyu atıyorum. Bu kaynadığı zaman eksileceğini de göz önünde tutun. Sulu çorba gibi olması biraz kuru fasulye kıvamında olacak bir şekilde suyunu koyuyorum. Kaynayacak. Önce güzel bir şekilde kaynadıktan sonra altını kısarak belli bir zamanda kaynatacağım. Çok fazla uzun sürmez. Yarım saat kadar yeterli olur. Şimdi pişirdiğim ekmeği tekrar çeviriyorum. Evet, arka tarafı da pişmiş oldu. Gayet güzel bir şekilde pişti. Ve masaya koyuyorum. Bu tepsinin içine de koyabilirsiniz. Orada kırabilirsiniz. Buradaki önemli olan şu iç kısımları da gayet güzel pişti. Gördüğünüz gibi. Şöyle turşu yaptığım su vardı.
Lahana da birkaç zaman kaldı böyle arttı çürümesi. Onu da turşu yapacağım. Suyu hazır olduğu için çabucak olur zaten. Hazır olmazsa da sirke veya limon atılınca hemen oluyor. Şöyle kararan kenarını da ince bir şekilde alıyorum. Şunu ayırıyorum. Kararmış şeyler olmasın. Ve bu sefer ince ince tam sofralık yenecek gibi yapacağım. Doğranmış şekilde koyacağım. Büyük büyük koymayacağım. Şöyle hemen atıyorum. Sonra da turşuyu çıkardıktan sonra doğramak gerek kalmazsa ya uzun hamurlu ya saklamak için pek uygun olmuyor ama hemen yani yemek için bir haftaya falan çabuk oluyor. Yani bir sene falan tutmayacaksanız veya ertesi yaza kışa yemeyecekseniz birkaç ay dayanıyor. Hiçbir şey olmuyor. Ben daha önce yaptım. Bir kere hazır aldığımız turşularda da yine bir kere bir turşu suyu kullandığımızda o turşu suyuyla bir tane daha turşu bir kere daha yapabiliyoruz ama tekrar yaptığımız zaman ilaveler yapmamız gerekiyor. Aynı turşu suyunda çok kere olmuyor. Ya tuzu eksik kalıyor ya bozulabiliyor. O yüzden buna zaten suyu yeterli olmadığı için ben ilave edeceğim. Büyük büyük doğramadım. Bu sefer yani çabuk yenecek, böyle erimeye şey olmayacak. O yüzden daha önce de çektiğim böyle küçük ziyan olmasın diye yaptığım turşulardan videolarım var. Biber turşu, balkonda yetiştirdiğim biberlerden turşu yapmıştım ve çok da güzel olmuştu. Tam da yetti. Çok da boşluk kalmayacak. Turşu yaparken boşluk çok olduğu zaman hava almış gibi oluyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. O boşluk olan kısımda küflenme yapabiliyor. Bu yeterince doldu zaten. Geçi suyla dolduracağız kalanı. Bir tatlı kaşığı tuz atıyorum. Yeni su ilave edeceğim için daha fazla kendi suyunda tuz olduğu için fazlasını koymuyorum. Tuzlu çok uzun süre tutmayacağım için şöyle 2 tane de sarımsak koyacağım. Dibinde vardı zaten, üstüne koyacağım. Yeterli olur. Evet, şimdi suyunu ilave edeyim. İster kaynatılmış sudan koyun, ister içme suyundan koyun. Şöyle suyu ilave ediyoruz. Tam dolduruyoruz. Şöyle şunu da koyacağım ki baskılasın, yukarıya kalkmasın diye. Temiz taş koyuyorlar, başka şeyler koyuyorlar. Ben kendi kökünü koyuyorum böyle. Bu taş vazifesini görecek.
şunu sıkıyorum. Taşabilir belki. Ona göre uygun bir yere koyacağım. Turşumuz şimdilik oldu böyle. Bakalım nasıl olacak, ne zamana kadar. 3 güne bile olabiliyor. Sizler de böyle yapabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıklı, huzurlu, güzel günler dilerim. Hayırlı Ramazanlar, hayırlı bayramlar diliyorum.